Oksijenlerim, kanalıma tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim. Oksijenlerim, mesaj ve geri bildirimler yoğun tempoda devam ediyor. İlginiz için çok çok teşekkür ederim. Bugünkü videomun konusu kişisel gelişim ve dönüşüm 5. Kişisel gelişim ve dönüşüm 4 adlı videomdaki alıştırmayı yaptıysanız bu video o alıştırmanın devamı. Kişisel gelişim videolarımdaki alıştırmaları uygulamak istiyorsanız bu videoların sırası önemli. Aşağıdaki mesaj bölümünde bu sıralamayı okuyabilirsiniz. Dönüşümünüzde size yardımcı olmak için şimdiki vereceğim bilgilerle geçmişinizi, yaşananları değiştirmek için çok önemli bir araçtır. Size bunu denemeyi davet ediyorum. Geçmişimiz çok önemli çünkü ondan bahsedip duruyorsunuz. Örneğin bir kediye baktığınızda onu ilk kez görmüyorsunuz. Bir kediye nasıl tepki vereceğinizi öğrenmek için geçmişinize başvuruyorsunuz. Böylece aslında bugünün kendisi değil, geçmişten gelen kediyi görüyorsunuz. Bu da beyninizdeki geçmişteki modelle alakalı. Eğer kediden korkuyorsanız tepkiniz de öyle olacaktır. Şimdi bahsedeceğim bilgileri sizin için daha yararlı olan bir gerçekliğe dönüştürerek bu karşılaştırma yöntemini kendi avantajlarımıza göre kullanacağız. Geçmişle ilgili çok ilginç olan şey artık var olmasıdır. Geçmişinizin geri dönülmez bir şekilde sona erdi. Geriye kalan anılardır. Bu anılar imgeler, seslerden ve bunlara eşlik eden hislerden oluşur. O görüntülerin, o seslerin gerçeğe uymadığını anlamak çok önemli. Neden olmasın? Çünkü mümkün olan yüz binlerce bakış açısını deneyimledik. Geçmişteki gerçekliğinizin onu o zamanki bakış açısından ve o zaman duyduğunuz kelimelerin sizin için taşıdığı anlam nedeniyle ortaya çıktığını hatırlayın. Çocukken bir çocuğun gözlerinden baktınız ve şu anda sahip olduğunuz bilgileri ve içgörüleri henüz sahip değildiniz. Eğer şimdi daha bilgi bir yetişkin olarak aynı şeyi deneyimliyorsanız onu farklı bir şekilde deneyimleyeceksiniz ve onu farklı bir gerçeklik haline getireceksiniz. Ve daha da önemlisi davranışınızı değiştirmenize neden olacaktır. Bu yüzden geçmişi değiştirebilirsek çok güzel olurdu. Bu geçmişi değiştirebilir miyiz? Teknik olarak bu düşündüğümüzden çok daha kolay yapılabilir. Bir bilgisayarla nasıl mektup yazılacağını biliyor musunuz? Bilgisayarda bir mektup yazarsınız ve biraz düşünmek istersiniz. Çünkü bu önemsiz olmayan ve hatta hassas bir konudur. Mektubu hafızaya kaydedebilmek için ona bir isim verirsiniz. Diyelim ki ertesi gün o mektupla bir ilgisi olan ama tamamen farklı bir bakış açısından tamamen farklı bir hikaye anlatan birine rastladınız. Neyse ki mektubu henüz göndermediniz. Tekrar ararsınız, birkaç şeyi değiştirirsiniz. Birkaç vurguyu değiştirirsiniz. Ve böylece mektup farklı bir duygusal anlam kazanır. Bilgisayar size sorar. Kayıt edeyim mi? Evet tuşuna basın ve yeni harf artık diğerinin üzerine yazılır. Eski versiyon artık mevcut değil. Mektubu daha sonra bellekten geri almak isterseniz sadece onunla birlikte gelen hislerle en son kayıt ettiğin versiyonu alırsınız. Diyelim ki şimdi hale seçebiliyordunuz. Annenizle babanız arasındaki ilişkiler konusunda neyi değiştirmek isterdiniz? Unutmayın, bunu anneniz ve babanız için yapmazsınız. Bunu kendiniz için yaparsınız. Çünkü o zaman onlarla ilgili farklı bir algı edinmeye başarırsınız. İlişki kelimesi size çok farklı gelecektir ve ilişkiler bundan sonra farklı bir kalite elde etmeye başlayın. Kendi tarihinizin olaylarını güncelleyeceksiniz. Bu onları izlemek, dinlemek ve o zamandan beri bilincinizin genişlemesinin bir sonucu olarak kazandığınız veriler ve anlayışlarla takviye etmek anlamına gelir. Yani içeriği yeniden güncellemekle ilgilidir. Olan şey değişmez. Yalnızca kişisel anlam yani başka bir gözlemle bakmanızla o yaşadıklarınız değişir. Şimdi ise NLP ile bunu nasıl başarmanız için, neler yapmanız için ve bu zaman çizelgesi boyunca geçmişinizi değiştirmek için az sonra anlatacağım egzersizle
başarabilirsiniz. Fiziksel hazırlığa başlıyoruz. Birkaç parça kağıt alın ve solunuza veya sağınıza en az 90 santimetrelik boşluk bıraktığınızdan emin olun. Şimdi kendinizin üzerinde yükseldiğinizi ve vücudunuzun birkaç metre yukarısından aşağıya baktığınızı hayal edin. Kendinizi görüyorsunuz ve bilinçaltı zihninizden doğumdan itibaren tüm doğum günlerinizi uzaydaki noktalar olarak hayal etmenizi ve doğum noktanızdan 2 ile 3 metre uzakta olmayacak şekilde sıralayacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Çok uzaktasınız. Yüksek pozisyondan güzel bir manzaraya sahipsiniz. Şimdi tüm bu noktaları şimdiye kadar birleştiren bir çizgi çiziyorsunuz. Bu bazıları için düz olacak ve diğerleri için ayrılacak zaman çizelgesidir. Sonra bedeninizde bilinçaltı zihninizden geri gelin. Şimdi bu alıştırmada hangi önemli olayla çalışmak istediğini tartışıyorsunuz. İlişkileriniz üzerinde açıkça sınırlayıcı etkisi olan birini seçin. Ne ile çalışacağınıza karar verdiğinizde zaman çizelgenize bakın ve olan olayı görün ve hissedin. Şimdi yarım metre geriye adım atın ve şimdiki zaman yerine az önce durduğumuz yere bir kağıt parçası koyun ve zaman çizelgesinin yanına doğum yerinize ve üzerine bir kağıt parçası yazarak İşaretlediğiniz seçili olaya doğru yürüyün. şimdi zihninizle şimdiki zamana geri dönün ve zaman çizelgesine geri gidin. Zaman çizelgesi boyunca geçmişinizi değiştirme gerçekleşecek. Şimdi ise izlediğiniz önceki videoların sizin için olumlu ve anlamlı bilgileri hatırlayın. Etkinlikte ebeveynlerinizin veya diğer kilit aktörlerin o sırada iktidarları açısından en iyi davranışsal seçimi yaptıkları gerçeği özellikle dikkat edin. O zaman başka bir şey yapabilecek olsalardı yapacaklardı. Şu anda bununla ilgili ne hissettiğinizi bedeninizde hissedin ve eğer bu iyi veya en azından nötr bir hisse o zaman bu hissi tutun. Örneğin sol elin baş parmağını ve yüzük parmağını bir araya getirerek çapalayın. Bir önceki videomda çapalamayı kısaca açıkladığım gibi şunlar gerçekleşir. İçinizde bir duygunun farkındaysanız ve aynı zamanda o duygu için jest yaparsınız. O hareket ile duygu arasında bir bağlantı kurulur. Aynı hareketi daha sonra yaparsanız duygu ile yeniden temasa geçersiniz. Buna NLP'de çapa denir. Hareket aynı zamanda bir ses veya bir görüntü olabilir. Bu durumda özellikle bu duygu ile geçerli olan benzersiz bir bağlantı kurmak için jest yaparak veya baş parmak ve yüzük parmağı gibi benzersiz bir şey seçiyoruz. İyi duyguyu tuttuğunuzda çapa oluşturursunuz ve iyi duyguyu tutarken çizgiden çıkın ve geçmişinize gidin. Çizginin yanına kağıt parçasının olduğu noktanın hemen arkasına durun. Seçilen durumun zaman çizelgenizde bulunduğu yere gidin. Zaman çizelgenizdeki geçmişinizin o noktasının arkasına geçin. Şimdi olay gerçekleşmeden 15 dakikalığına geçmişinizdesiniz. Şimdi bu durumun hareketsiz bir resmini oluşturun. Genç benliğinizi resimde görün, yüksek sesle veya içten genç benliğinizle konuşun ve o zamandan itibaren o güzel duyguyla birlikte topladığınız tüm bilgelik ve bilgileri genç benliğinize verin. Şimdi hareketsiz bir film görüntüsü oluşturun. Genç benliğinizin bu durumda şimdi nasıl farklı tepki verdiğine dikkat edin. Film şimdi daha yararlı bir hal aldıysa filmde bir adım öne çıkın. Bir an için genç benliğiniz olun. Ancak o iyi duygu, bilinç ve büyünün tüm bilgileriyle donanmış olun. Genç benliğinizin şimdi bunu ne kadar farklı deneyimlediğini deneyimleyin. Bu yeni duygunun o duruma girmesine izin vermek için kendinize zaman verin. Hale bilinçli olarak bu iyi hisle temas halindesiniz.
Sonra kendinizle ve ilişkilerinizle ilgili yeni inançlarınızı yavaşça şimdiki zamana taşıyın ve diğer tüm ilgili olayların aynı şekilde bilinçaltı zihninizde yeniden çerçevelenmesine izin verin. Şu anda baş parmağınızı ve yüzük parmağınızı ayırın. Çapayı bırakın. Şimdi onları nasıl farklı gördüğünüzü ve altında farklı hissedeceğinizi görün. Şimdi geleceğe bakın. Bu yeni duyguların ve inançların bir tür enerjik top olduğunu hayal edin. Ve o topu önünüzdeki kırmızı bir halı gibi yuvarlarken kendinize bu yeni inancı tekrar edin. Ve bu hissi geleceğe yollayın. Bunu geleceğinize hazırlanmak için yaparsınız. Ufukta kaybolana kadar topun yuvarlanmasına izin verin. Bilinçaltı zihninizle bu iletişim yolu nörolojik sistemdeki eski mesajın üzerine yazılır. Şu andan itibaren beyniniz o hatırlanan olaya ait olan yeni duyguya geçecek. Yani bilgisayar gibi eski bilgilerin üzerine yeni bilgiler kayıt edilecek. Bilinçaltı zihni eskiyi artık aramaz çünkü eski olan artık yoktur. Kalıcı olarak silindi. Hayatımızda bazı eski olayları bu şekilde yeniden düzenleyebiliriz. Böylece ilişkilerle bağlantılı olarak daha faydalı referans noktaları kurabiliriz. Bu referans noktaları artık sizi geride tutmayacak ve sınırlandırmayacak. Daha çok istediğiniz şekilde gelişebilmeniz için yeni bir ilişkiyi çekmek için bir destek verecektir. Şimdiye kadar yaptığınız şey örneğin önceki videolarımda ebeveynlerinizin veya diğer önemli aktörlerin yaşam evreninizdeki davranışlarına farklı bir niyet vermektir. İçerik aynı kalıyor. Biz sadece farklı bir anlam veriyoruz. Geçmişinizin hafızasına müdahale etmenin bir başka yolu da İçeriği değiştirmektir. tüm zamanların en büyük hipnoterapistlerinden biri olan Dr. Milton Erickson'un bir zamanla babasının hiç tanımadığı biri için tamamen yeni bir baba figürü yarattığını biliniyor. Siz de negatif duygulardan kurtulmak için veya ebeveynleriniz için yeni bir davranış yaratabilirsiniz. Yeterince yaparsanız yani kendinizi gerçekleştiği ortamda doğru renkler, sesler, kıyafetler ile görerek bu değişikliği yapabilirsiniz. O zaman muhtemelen bilinçaltınızı yeniden programlayabileceksiniz. Önceki videolarımda ebeveynlerinizin nasıl daha yararlı davranabileceğini, hangi inançların birbirleriyle daha iyi bir ilişki içinde olmalarına yardımcı olacağını düşündünüz. Artık bu bilgiyi ebeveynleriniz için sanki öyleymiş gibi farklı bir davranış oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ana sahnelerin bir filmini yapıp senaryoyu yeniden yazabilirsiniz ve eskisinden farklı davrandığını görürsünüz. Sadece birbirlerine ne söylediklerini ve birbirlerine nasıl konuştuklarını dinleyin. Bunun hakkında ne hissettiğinizi hissedin ve filmde şimdi ait olduğu hissiyle oynayın. Bu son alıştırma ile bu dönüşüm videoları sona erdi. Açıklamamdaki dönüşüm videolarının bu sırasına göre kendinizle olan ilişkinizi ve kendinizle olan kendi iletişiminizi değiştirmenin yollarını ele aldık. Değişiminizi kutluyorum. Sevgili oksijenlerim, bu seri kişisel gelişim ve sen bölümü yani sizin dönüşümünüzle alakalı video serisinin sonuna geldik. Yeni kişisel gelişim seansları ve videolarımı takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.